Kolombiya, Medellin'den merhaba. Bu dönem dünyanın en tehlikeli şehri seçilen, cinayetin başkenti, uyuşturucunun merkezi, zamanında dünyayı elinde oynatmış Pablo Escobar'ın memleketi Medellin'i geziyoruz bu videoda. Öyle bir şehir düşünün ki 1988'de dünyanın en tehlikeli şehri seçiliyor ama sonrasında öyle bir dönüşüm geçiriyor ki 25 sene sonra 2013'te bu sefer de dünyanın en yenilikçi şehri oluyor. İşte biz de Medellin'in geçirmiş olduğu bu dönüşümün merakıyla şimdi buradayız. Bakalım nasıl bir şehirle karşılaşacağız. Medellin turumuza Botero Meydanı'yla başlıyoruz. Fernando Botero çok ünlü Kolombiyalı bir sanatçı. Belki Bogota videomuzu izlediyseniz kendisini oradan da hatırlayabilirsiniz. Kendisi böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi hafif tombulca resmettiği figürlerle yaptığı tabloları ve işte heykelleriyle meşhur. Aslında Botero sadece Kolombiya değil, Latin Amerika genelinde çok iyi bilinen bir sanatçı ve Botero Medellinli. Ve burada Medellin'in en ana meydanlarından birisinde Botero'nun 23 tane heykelini görebilirsiniz. Aslında meydanda görülecek başka şeyler de var ama öncelikle bu enteresan heykellerle bir başlayalım. Plaza Botero'yu ziyaret ettiğiniz zaman hiç şüphesiz gözünüze çarpacak binalardan bir tanesi de bu arkamda görmüş olduğunuz siyah beyaz domino taşı desenli bina olacak. Burası Palacio de la Cultura yani Kültür Sarayı. Aslında adından da anlaşılabileceği gibi işte içinde buranın bölgenin kültürüne ait işte tarih arşivi, ses arşivi, fotoğraf arşivi, sanat galerileri ve Rafael Uribe Müzesi var. Fakat bu binayı bizim için enteresan kılan içindeki koleksiyonlar değil, binanın kendisi. Bu bina arkadaş. Evet, çeksin. Thank you. No, gracias. Kolombiyalılar genelde koyu tenli olduğu için selam bayağı bir ilginç geldi sanırım bu arkadaşa. Veya da kameraların önünde konuşunca ünlü biri zannetti. Veya da genel olarak beğendi, bilmiyoruz. Neyse, biz nerede kalmıştık? Baştan mı başlayacağım? Bu binayı bize enteresan eden. Evet. Evet, fakat bu binayı bizim için enteresan kılan içindeki koleksiyon değil, binanın kendisi. Bina 1920 yılında hükümet sarayı olarak tasarlanmış ve bu proje Belçikalı bir mimara verilmiş. Belçikalı mimar böyle Rönesans gotik tarzında binanın yapımına başlamış fakat nedendir bilinmez. Halk çok tepki göstermiş ve halkın gösterdiği tepki sonucunda Belçikalı mimar işin 1/4'ini falan tamamladıktan sonra şehri terk etmek zorunda kalmış. Şehir yönetimi binanın yapımını üstlenmiş ve aslında binanın kalanını son derece sade, böyle garip gri duvarlarla falan tamamlamış. Siz de böyle binanın etrafında gezerken fark edeceksiniz zaten. Botero Meydanı'ndaki bir diğer önemli yapı ise Antioquia Müzesi. Burası Kolombiya'nın en eski müzelerinden birisi. İçerisinde Kolombiya öncesi dönemden tutun, Botero gibi ustalara kadar birçok sanatçının eserlerini bulabilirsiniz. Bu arada Medellin daha ilk dakikalardan itibaren kendisiyle ilgili bazı kötü sinyaller vermeye de başlamadı değil. Nereye dönüp bakarsak bakalım mutlaka bu şekilde insanlar görüyoruz.
sadece Kolombiya değil, Güney Amerika'daki birçok ülke için önemli bir isim olan Simón Bolívar'ın adıyla anılan Bolívar Parkı'na geldik şimdi de. Burasının aslında en önemli karakteristiği bu arkamda görmüş olduğunuz büyük devasa ağaçlar. Gerçekten parkta çok güzel böyle gölgelik alanlar yaratabiliyor ve burası böyle göl olduğunuzda dinlenmek için güzel bir park olabilirdi. Ama değil, çünkü çok fazla evsiz var ve bakışları gerçekten bizi biraz tedirgin etti. Çok fazla hani burada dolanmak istemiyoruz. Şöyle çok kısa bir bakıp buradan uzayacağız. Selenin sol tarafındaki banklarda oturanların hepsinin kafası güzel şu an. Ortamın kokusundan ise hiç bahsetmeyelim. Bolívar Parkı'nın hemen ortasında Bolívar'ın bir heykeli de yer alıyor atın üzerinde ve bu heykelin yan tarafında ilgimizi çeken bir yazı var. Bu İspanyolca yazıda Bolívar diyor ki, isterdim ki böyle maddi bir servetim olsun ki tüm Kolombiyalılara dağıtayım ama maalesef ki hiçbir servetim yok. Benim sadece onları seven bir kalbim ve onları koruyan bir kılıcım var. Fernando Botero'nun izinden devam ediyoruz ve şimdi de San Antonio Parkı'na geldik. Bu parkta da yine Botero'nun birkaç tane heykelini görebilirsiniz. Aynı bu arkamda görmüş olduğunuz parçalanmış kuş heykeli gibi. Bu heykel burada niye parçalanmış olarak duruyor, biraz ondan bahsedelim. 1995 yılında bu parkta düzenlenen bir festival esnasında tam da bu heykelin altına konulan bir sırt çantasının içindeki bombanın patlatılmasıyla burada birçok kişi hayatını kaybetmiş. Ve bu hazin olay sonrası dönemin başkanı bu olayı hatırlatacak her şeyin temizlenmesini, kaldırılmasını istemiş. Ki bu heykeli kaldırılmasını da kapsıyor tabii ki. Bunu duyan Botero başkanla iletişime geçmiş ve ondan bu heykelin burada kalmasını rica etmiş. Ona demiş ki, bu heykel burada kalsın, ben aynısından yanına bir tane daha yapayım. Böylece geçmişimizi unutmayalım ama geleceğe de umutla bakalım. Şimdi ben konuşurken bu arkamda oturan adama dikkat edin. Arkada bir şeyler yapıyor. Başta ne yaptığını anlamıyoruz ama sonra fark ediyoruz ki adam bildiğin parkta toprağa Hayatımızda umut çok önemli bir şey. Geleceğe umutla bakabilmek çok önemli. Ama maalesef biz Medellin'de bunu göremedik. Medellin'de o umudu göremedik. Biz Medellin'i çok iyi görmedik. Şu ana kadar sokaklarda, parklarda, her yerde zaten sidik kokusu alıyorduk. Ama bazı yerlerde bok kokusu da vardı. Şimdi durumu daha iyi anlamış olduk. İnsan nereye geldim ben, nasıl bir yerdeyim diye sormuyor değil. Şimdi de sizlere az önce gösterdiğimiz Bolívar Parkı'nın hemen yanında yer alan Medellin Metropolitan Katedrali'ne geldik. Bu görkemli yapının inşası 1900'lü yılların başlarında tamamlanmış ve kendisi Güney Amerika'nın en büyük tuğla kilisesiymiş. Haydi gelin şimdi Medellin sokaklarına geri dönelim. Park Boulevard'ın hemen karşısında Junín Caddesi var. Burası trafiğe kapalı bir alışveriş caddesi. Görebileceğiniz gibi böyle halk tarafından çok tercih edilen bir cadde. Hatta popülerliğinden dolayı böyle yerel dile falan bile girmiş durumda. Junineyar diye bir yerel dilde bir fiil var. Böyle mağazalara bakınmak, vitrinleri seyretmek, gezinmek gibi bir anlamı var. Yani bana kalırsa böyle biraz Medellin'in kaosunda hayatta kalmaya çalışmak gibi bir anlamı olması lazım Junineyar'ın, ama ne yalan söyleyelim, yani Medellin'in geri kalan kısmı o kadar kaotik ve o kadar kalabalık ki burası bize görece sakin bile geldi yani. Bu Junín Caddesi sizi yanıltmasın. Medellin sokakları aslında inanılmaz kaotik. Kalabalığın içinde kendimizi çok güvende hissetmediğimiz için çok fazla çekim yapmadık ama yine de size o Medellin'in kaosunu kısaca bir gösterelim.
Medellin şehir merkezine akşam tekrar döneceğiz ama şimdilik bu kaostan biraz uzaklaşalım diyor ve buradan ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımız Pueblito Paisa. Medellin'in keşmekeşine ve kaosuna sadece yarım gün kadar dayanabildik ve kendimizi Pueblito Paisa'ya attık. Burası Pueblito köyü ama aslında gerçek bir köy değil. 16. yüzyıl İspanyol kolonyal mimarisini yansıtmak adına hani o dönemin tipik bir köyünü burada Medellin'de bir tepenin üzerinde canlandırmışlar. Çeşmesinden kilisesine kadar tamamen gerçek bir köy havasında. Biraz da böyle hani eskitme tarzı yapmışlar. Çok şirin olmuş. Hem böyle zamanda yolculuk yapmak hem de şöyle biraz dinlenmek ve huzur bulmak için ideal bir yer. Şehrin o tüm kaosundan sonra Pueblito Paisa bize gerçekten çok iyi geldi. O Selin'in bahsettiği yapay köy meydanı dışında burada bir de manzara tepesi var. Medellin şehrine yukarıdan bakabiliyorsunuz burada. Buradan güzel gözüküyor aslında. Yok be. Neresi güzel gözüküyor ya. Biz de şöyle Medellin'e bir yukarıdan baktık ama o kaosa tekrar geri dönmek istemediğimizden son derece eminiz. Ama rahat peşinde de değiliz. Şimdi o bir dönem dünyanın en tehlikeli şehri olan Medellin'in en tehlikeli mahallesine, Comuna 13'e gidiyoruz. Medellin şehri birçok tepeye yayılmış mahallelerden oluştuğu için bu cable car denilen teleferikler şehir içi ulaşımda çok büyük öneme sahip. Biz de şimdi Comuna 13'e teleferikle gidilebileceğini öğrenip oraya doğru yola çıktık. ...1988'de dünyanın en tehlikeli şehri seçilen Medellin, bundan tam 25 sene sonra 2013'te ise geçirdiği büyük değişimle dünyanın en yenilikçi şehri unvanını almış. Bu unvanı almasında da bu teleferik sisteminin çok büyük katkısı olmuş. Çünkü bu araçlar sayesinde daha önceleri tepelerin ardında izole olmuş mahallelerdeki yüksek suç oranları, oraların daha ulaşılabilir yapılması sonucu hızla azalmış. Tabii Medellin'e teleferik ile yukarıdan bakınca şehrin gerçek yüzünü de daha net görebiliyoruz. Şehrin neredeyse %95'i bu tarz gecekondu tarzı mahallelerden oluşuyor. Şehrin dönüşüm geçirmiş hali buysa eskiden nasılmış diye sormuyor değil insan. Bu arada birçok evin boyasız tuğla halde olduğunu da fark etmişsinizdir. Bu evlerin niye böyle olduğundan Comuna 13'e vardığımızda bahsedeceğiz. Çok alakasız bir yere çıktı. Bizim aşağıya inmemiz lazım.
Komün 13'te hiç alakası yok gittiğimiz yere. Ya tamamen yanlış teleferiye binmişiz. Ya Komün 13'e geleceğiz diye şu an böyle Medellin'in tepesine çıktık falan. Haritada böyle Komün 13 böyle burada. Biz böyle ta buralara falan gittik. Bence Komün 13'e teleferik falan yoktu. Bak yine o bloggerların kurbanı olmuş olabiliriz ya. Yok şimdi bak şey yapacağız. Buradan hiç inmeyelim bence. İnmeyelim, dönelim tekrar, belki daha para vermeyiz. Bence şu tarafa gideceğiz. Atlayalım mı? Paraşütümüz olsa. Neyse biz bir şekilde Komün 13'ün yolunu bulduk ve işte oradayız. Ama Komün 13 başlı başına ayrı bir videoyu hak eden bir yer. Biz de gereğini yaptık tabi. Online platformlarda bulabileceğiniz en güzel, en keyifli, en bilgilendirici Komün 13 videosunu Maps & Bags kanalında bulabilirsiniz. Komün 13'te geçirdiğimiz 4-5 saat sonrası Medellin şehir merkezine tekrar dönüyoruz. Çünkü otele gitmeden görmek istediğimiz 1-2 yer daha kaldı. Şimdi de Cisneros Meydanı'ndayız. Medellin'in büyük bir dönüşüm geçirdiğinden, kendini yenilediğinden, yenilemeye çalıştığından bahsetmiştik. Aslında bu meydanda da olan şey bunun bir benzeri. Burası eskiden işte semt pazarının yer aldığı, uyuşturucu satıcılarının ana merkezlerinden biri, birçok şiddet olayının gerçekleştiği Medellin'in karanlık meydanlarından birisiymiş. Günümüzde ise bunun tam tersinde büyük bir kütüphane binası yer alıyor ve arkamda görmüş olduğunuz bu çubuklardan da tam 300 adet yer alıyor bu meydanda. Aslında bunlar ışıklı olması gerekiyordu şu an ama nedense birçoğu sönük. Bunların yapılış amacı şu, bu ışıklı çubukların her biri umudu simgeliyor. Yani geçmişi unutmadan geleceğe umutla bakmak gibi bir anlama sahipler ama aslında bilemiyorum şu an niye kapalı ışıklar, birçoğu sönük. Biz de bütün gün aslında Medellin'in o kaotik ortamında gezdikten sonra biz de buraya bir umut bulabilmek adına gelmiştik ama bizim şansımıza mıdır? Şehirde biraz ümit artık azalmış mı bilmiyoruz ama burada ışıkların çoğu sönük. Bugün için yapılacak tek bir şey kaldı. Gündüz size 1-2 kare gösterdiğimiz o kaotik Medellin sokaklarının bir de gecesine bakma niyetindeyiz. Biz bu kısım için çok yorum yapmayalım ve sizi Medellin'in akşam görüntüleriyle baş başa bırakalım. Medellin'de en sevdiğim yerdeyim, havaalanındayım. Çünkü burası beni Medellin'den uzaklaştıracak olan yer. Aslında bunu söylediğim için biraz utanıyorum. Çünkü buraya gelmenin çok büyük bir nimet, çok büyük bir lüks olduğunu farkındayım. Buranın birçok kişinin hayalini süslediğinin de farkındayım ki burası benim de hayallerimde olan bir yerdi. Buraya ilk geldiğim için de çok şanslı hissediyordum. Ama ilk defa hani bir şehirden ayrılırken tam böyle tadında bırakıyorum. Hani her seferinde işte ya keşke bir gün daha kalsaydım, tüh burayı göremedim, neyse artık bir dahaki sefere falan derdim, aklımda bir şey kalırdı ama bu sefer aklımda hiçbir şey kalmadan Medellin'den uzaklaşıyorum. Biz bu şehri çok sevemedik, burada çok rahat edemedik. Medellin'de güvensiz hissettiğimiz anlar yaşadık. Şimdi Komün 13'ü ayrı tutuyorum, orası çok turistik bir yer olmuş ama özellikle Medellin'in merkezinde Medellin merkezi çok kalabalık ve çok fazla evsiz var. Bu da bizi biraz tedirgin etti. Tedirgin olmamızın sebebi bu kişilerin evsiz olması değil ama buradaki evsizlerin neredeyse hepsi kokain bağımlısı ve sürekli kafaları güzel geziyorlar. O yüzden ne yapacaklarını, ne yapabileceklerini çok kestiremiyorsunuz. Bu da sizi zaten tedirgin eden şey oluyor.
Bu arada şunu da söyleyelim, bize hiç böyle sığınaşan, yapışan, laf atan da olmadı ama bunun olabilme ihtimali bile bizi tedirgin etmeye yetti. Bu arada Medellin şehrinin geçirdiği bu dönüşümü de takdir etmiyor değiliz. Daha çok kısa bir zaman önce burada yaşananları düşünürsek şu an burada böyle tek başımıza gezebiliyor olmak gerçekten mucize bir şey. Ama yine de Medellin'in daha gidecek çok yol olduğunu düşünüyoruz. Medellin umudunu kaybetmesin çünkü daha ona çok ihtiyacı olacak gibi. Medellin umudunu kaybetmedi, ben de umudumu kaybetmedim. Bir sonraki seyahat noktam için heyecanımı koruyorum. Yani o zaman ne diyoruz? Bir sonraki seyahatte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aslında kendisi sadece Kolombiya'da değil, Latin Amerika genelinde çok iyi bilinen bir sanatçı. Ve Medellin... Gelip öküz gibi bakıyor yani. Evet, Plaza Botero'yu ziyaret ettiğiniz zaman hiç şüphesiz gözünüze bu heybetli siyah beyaz domino taşlı görüntülü bina çarpacak. O ne diyordum ki ben? Fakat bu binayı bizim için özel kılan şey içindeki koleksiyonunun... Fakat bu binayı bizim için önemli... Fakat bu biz... Allah Allah! Fakat... Evet, şimdi de saçım nasıl? Aslında bu ışıklı çubuklar umudun semgesi. Semgesi olarak yapılmış buraya. Başta yapacağım. Biz de aslında bütün gün bütün gün Medellin'in o kaotik... Çok takıldım, birleştiremem ben bunu. Başlıyorum ben de o zaman. Evet, aktif dinamik. Medellin'de en sevdiğim yerdeyim, havaalanındayım. Sonra ne demiştim ben?